In a world brimming with possibilities, where the future is now, we explore the globe, from the depths of the oceans to the frontiers of space, and learn from the synthetic minds shaping our tomorrow. Welcome to Techno Voice of Tomorrow, where innovation meets insight. Meslektaşlar ve bilim meraklıları. Bugün önemli bir konu hakkında bir video hazırlamayı düşündüm. Size kısa kısa anlatacağım. Videomuzun ana konusu otomasyon ve yapay zeka. Özellikle Türkiye ölçeğinde inceleme. Tabii ki yurt dışında da benzer trendler var. Şimdi birincisi burada bir sürü doktor görüyorsunuz, eylem yapıyorlar. Burada tasarladığımız, daha doğrusu yapay zekanın tasarladığı 2030 yılında Türkiye Ulusal Radyoloji Değerlendirme Merkezi. Onun ne olduğunu birazdan anlatacağım zaten. Burada radyolojideki değişimlerden dolayı iş gücünde bir azalma veyahut büyük değişimler olacağı için burada eylem yapıyor buradaki hayali doktorlar. Ardından ikinci şeyde de benzer bir şekilde burada da genç doktorlar yine eylem yapıyorlar. Üçüncüsünde ise burada bu birazcık fütüristik olmuş, kabul ediyorum. 2045 yılı belki olabilir. Çünkü çok az sayıda doktor var burada zaten. Bu şekilde. Şimdi ilk başta geçmeden önce şunu söylemem lazım. Bu bir projeksiyon. Yani geleceği tahmin etmeye yönelik, onunla karşı önlemler almaya yönelik bir rapor gibi düşünebilirsiniz. Ardından başlayalım. Şimdi birincisi şöyle bir durum var. Yapay zeka nedir? Yapay zeka kısacası şudur. İnsanın işlerini yapan, insanın işlerini yapan algoritmalara, makinelerde bulunan algoritmalara, bilgisayarlarda bulunan veya diğer elektronik sistemlerde bulunan algoritmalara biz yapay zeka diyoruz. Otomasyon ne peki? Ya otomasyon ne yani? Otomatize olmak aslında oradan geliyor ama şu işlerin robotlar veya tamamen dijital yapay zeka modelleri gerçekleştirilmesidir. Kısmi veya tamamen olabilir bunlar tabii ki. Özellikle kısa süreli eğitim gerektiren meslekler. Örnek veriyorum kasiyer, kurye ve banka gişe görevlisi gibi meslekler bu kapsamdadır. Bunlar ilk yok olabilecek mesleklerdir. Yani şu anda insansız araçlar yok ama drone ile belki yani kargo siparişi yapılabilir. Özellikle bu Amerika'da oluyor, Çin'de oluyor. Türkiye'ye de gelebilir yani zamanla. En az etkilenecek ve uzun vadede etkilenecek meslek gelirse genel anlamda altını çiziyorum. Doktorluk, öğretmenlik ve mühendislik. Bunlar. Bu alanlardaki profesyoneller avantajlı. Fakat şöyle bir durum var. Teknoloji ayak uydurmazsa gelecekte çok büyük sorunlar yaşayacaklar. Çünkü teknoloji bu alanları bayağı bir dönüştürecek. Branşlara geldiğimiz zaman psikiyatri, histoloji ve fizyoloji gibi branşlar otomasyonun en az etkilenenler ne olacak? Bunun sebebi de şundan dolayı. Psikiyatri henüz keşfedilmeyen birçok alanı var. Ardından histoloji ve fizyoloji gibi temel bilimler ise hem eğitim işlevi var hem de araştırma işlevi olduğu için korunacaktır nispeten. Radyoloji, patoloji, adli tıp ve nükleer tıp, kısmen de dermatoloji en çok etkilenen bölümler olacak. Nereden biliyoruz bunu? Veya bununla ilgili bir yayın var mı? Tabii ki var. Burada görebiliyorsunuz. Bu yani paralı bir sistem. Ama burada teker teker yazıyor. Şimdi biz devam edelim. Ben dün baktım. Bulabilmiştim. Ardından bugün konumuz ise radyoloji ve otomasyon. Radyoloji otomasyonun en çok ve en hızlı etkilenecek tıp branşlarından birisi olacak. Ve birinci sırada olacak. Bunun en önemli nedeni radyolojinin başlangıçtan itibaren zaten teknoloji entegre olması durumu. Radyoloji nasıl başladı aslında? X-ray ile başladı. Röntgenle başladı yani. Ardından şu anda günümüzde kabaca bir iş yükü dağılım yaptığımız zaman BT-MR %50. Ultrason Doppler %10.
Gelişimsel işlemler %10, hasta doktor ilişkisi %20, evrak işi %10. Şimdi evrak işi de şu anda dahi olabilir ama henüz dediğim gibi birazcık maliyetten dolayı sanırım. Evrak işi tamamen otomatize hale gelecek. Bu. Tabii ki bir de yani yönetimlerin ve klinik şeflerinin biraz daha yani teknoloji ayak uydurmasıyla olacak bunlar. Tamamen otomatize hale gelecek. Zaten bu işler doktorun en çok canı sıkan kısımlar yani. Aslında bu ya bundan herkes memnun olur. Fakat şurada iki tane önemli yer var. BT-MR. BT-MR'da ise otomasyon %95 olacak. Birazdan açıklayacağım sebeplerini. Bu radyologların işinin %50'si. Radyologların çoğu bu iş BT-MR okumayla uğraşıyor. Adına ultrason Doppler. Burada da biraz daha biliyorsunuz ultrason ve Doppler makinelerini tam otomatize değil, insanın kullanması gerekiyor. O yüzden biraz daha az otomasyon oranı var. Fakat yorumlama konusunda yine yapay zekaya güveneceğiz gibi gözüküyor. Tam güvenmeyeceğiz, onu da anlatacağım birazdan zaten. Gelişimsel işlemlerde herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Sadece yardımcı olabilir, ivmesini arttırabilir. Ama gelişimsel işlemler çok uğraşan radyolog yok. Ve yani bunu toplam radyoloji iş yüküne vurduğumuzda %10 civarı. Hasta doktor ilişkisi bu da değişmeyecek. Yani bu yapay pardon dar yapay zeka bunu yapamaz. Genel yapay zeka yapabilir ama o da çok maliyetli olur yani. Şöyle düşün mesela 10 milyon dolar mesela bir doktorluk yapacak genel yapay zeka. Yani çok pahalı. Biz bunu büyük ihtimal görmeyeceğiz. Ee, Ardından devam edelim. Burada demiş ki %70'ini oluşturuyor. Evet. Buradaki şey de %70'ini oluşturuyor. %60 canımızı sıkan nokta, %10 işimize gelen nokta aslında. Şimdi bu alanlarda tabii ki radyologlar çalışacaktır. Ama gereken radyolog sayısı da çok büyük bir azalma olacak. Devam edelim. Anket yaptık. Şimdi Türkiye'deki doktorların teknoloji okur yazarlık düzeyi nedir diye anket yaptık. Maalesef güncel ve kapsamlı bir istatistik bulamadım. Yani eğer varsa siz bilgilendirebilirsiniz beni. Ne Türk Tabipler Birliği, ne Sağlık Bakanlığı, ne de başka bir kuruluş böyle bir şey yaptı. Belki kısıttı. Üniversite bazında yapılan anketler vardır. Ama genel bir anket yok. Şimdi burada gördüğünüz anketler ise e, Hekim platformu attı bir anket grubundan paylaşıyorum. Telegram'da bulunuyor. Yaklaşık 11 bin kişi var burada. Büyük çoğunluğu doktor. Şimdi burada yani yapabileceğin en kapsamlı anketi burada aslında yaptım. Yani bireysel olarak. Şimdi ilk sorumuz şu. ChatGPT adlı platformu biliyor musun? ChatGPT'den kastım aslında şu. En yaygın ChatGPT olduğu için sordum. Yoksa dil bazlı yapay zeka modelleri ne derece bildiklerini sormaya çalıştım. %22'si yeterli ve üst düzeyde biliyor. %46'sı temel düzeyde biliyor. %32'si hiç bilmiyor. Bu yeni bir teknoloji olduğu için zamanla bilgi düzeylerinin yükseleceğini, iyileşeceğini öngörüyorum. Bu benim tabii kişisel görüşüm. Adını Excel kullanımı. Excel temel bir teknoloji yazılımı. Yani SPSS mesela biyoistatistikte o kullanılır ama Excel onun daha basit hali. Yani tabii ki bazı yerlerde zor, bazı yerlerde basit ama yani aslında temel bir şey yani ve kullanımı aslında öğrenildiği zaman çok kolay. Burada ise %11'i üst düzey kullanabiliyor. %16'sı orta düzeyde kullanabiliyor. %25'i ise basit düzeyde kullanabiliyor. %48'i de hiç kullanmayı bilmiyor. %10'da ne işime yarayacak diyor. Devam edelim. Aslında asistanlık tezlerinde kullanılsa ne kadar çok işlerine yarar. Yani onlar yani o asistanlık tezleri ne kadar zorlanıyor veya başka insanlardan yardım alıyor. Aslında yapılması o kadar da zor değil diye düşünüyorum. Üçüncüsü programlama hakkında ne biliyorsunuz? Tabii ki ben buna katılıyorum. Basit programlama bilmemiz gerekiyor. Programlama dilinde değil belki ama programlamanın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mesela önümüze bir ekran çıktığı zaman aşağı yukarı ne yazıyor? Ne işlem yapılıyor? Onu bilmemiz gerekiyor yani. Çünkü ileride
Anlatacağım zaten birazdan. Prompt mühendisliği olacak aslında doktorluk ve birçok alan. Ama bunun için de mesleki bilgi lazım olacak. Programa hakkında ne biliyorsunuz? Burası en can alıcı nokta. Ya, bu biraz üst düzey ama dediğim gibi %11'i orta ve iyi derecede. %9 temel kavrama hakim. %31 ise zaman ayıramıyor. Ayıramamayı anlayabiliyorum ama %49'u yazım bilgisine gerekli olmadığını düşünüyorum. İşte bu grup maalesef bayağı bir sıkıntı çekecek. Ardından teknoloji okur yazarına biraz daha az bağlantı olan bir anket yaptık. Burada ise şöyle bir durum var. Hekim burada dedi ki bir doktorluk akademik yayınını ediyor musunuz? %16'sı haftada en az bir saat akademik yayın okuyor. %10'u ayda birkaç saat okuyor. %48'i ise iş yoğunluğu dolayısıyla takip etmediğini belirtiyor. %27'si ise gerekli olmadığını düşünüyor. Ya bu %27 acaba nasıl desem teknolojik gelişmeyi hiç mi takip etmiyor? Ya bu çok dönüşecek yani. Ayakta kalmak için teknoloji elbette gerekli ama ya siz literatür bilgisi taraması yapmazsanız eğer ayakta kalamayabilirsiniz. Çünkü şu anda medikal gelişme çok hızlı oluyor. Eskisi gibi değil yani. Yani mesela örnek veriyorum 2000'de 1980'in bilgisini kullanabilirsin. Çoğu bilgi kullanabilirsin ama 2020'de mesela 2030'da 2025'in bilgisini dahi kullanamayabilirsin. Bazı alanlarda özellikle öyle. Şimdi bu 4 ankete dayanarak ben şunu söylüyorum. Şöyle bir sonuç çıkartıyoruz daha doğrusu. Bu benim görüşüm değil yani. Gördüğünüz gibi siz de yorumlarsınız zaten. Zaten bunun da e, PDF halini yayınlayacağım. Hatta yayınladım. Videonun sonuna bakabilirsiniz. Aşağıda link olacak. Devam edelim. Bu 4 ankete dayanarak Türkiye'deki doktorların teknoloji okuryazarı ve bilimsel yayını takip etme konusunda ciddi eksiklik gösterdiğini buluyoruz. Ve %20'si bu konunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Bu yeteneklerin ve bu alışkanlıkların gereksiz olduğunu düşünüyor. Anket sonucu doktorların yapay zeka devrimine büyük oranda hazırlıksız olduğunu göstermektedir. Şimdi bu konuyla ne alakası var? Çok alakası var aslında. Türk doktoru olarak yapay zekaya nasıl anlatayım? Evet, yapay zekaya hazırlıklı değiliz genel anlamda. Şimdi gelelim. Bugünkü analizin ben özetini paylaştım. Sadece sonuçlarını paylaştım. Ve şöyle cevap verdim. %18 saçmalık veya imkansız buldu. %41 uzak gelecekte olacağını, mümkün olduğunu, yakın gelecekte olmayacağını, %24'ü olası olduğunu, %17 ise büyük ihtimal gerçekleşeceğini düşünüyor. Analiz özetini sadece sonuçları paylaştım ve %18'de analizin ne olduğunu sormadan bu projeksiyonu reddetti. Şimdi bununla ilgili bir şey var. Şimdi buradaki arkadaş yani okuyamam adını. En azından soyadını okuyabiliyorum. Mazurowski şöyle bir makale yazmış. Data Science yani veri bilimi yani veri biliminde PhD yapan, daha doğrusu postdoktora yapan bir araştırmacı. Demiş ki yapay zeka radyoloji iş gücünde büyük azalmada, büyük kesintiye sebep olabilir. Böyle bir şey yapmış. Bu konu tartışılmış ve bu konu sonucunda şu bulunmuş. Burada yazıyor zaten. Bir sürü argüman sunulmuş aslında. Demiş ki işte yapay zeka radyologların performansı asla yetişemeyecek. Yetişiyor artık göreceğiz zaten. Radyologlar e, görüntü yorumlamadan daha fazla şey yapıyor. Aslında doğru ama büyük bir kısmı aslında maalesef oraya doğru evrildi. Çünkü iş yükü çok fazla. Türkiye'de özellikle. Ardından büyük bir data seti olsa dahi radyologların eforu hastalara ve diğer
doktorlarla konuşma, iletişime kadar. Evet, bu kısmen doğru ama şöyle bir şey var. Fazla yakın ne olacak işte? Ona bakacağız. Ardından FDA veya biz de Sağlık Bakanlığı diyelim. Asla e, radyologların işlerini makinenin yapmasına izin vermeyecek. Böyle bir durumda yok. Şu anda izinler verilmiş zaten. Bu 2019 sayılı makale. Şu anda çok daha fazla izin verildi. Ardından denmiş ki yasal sorumluluk konuları işte bu durumu büyük ölçüde yararlayacak. Ha, yararlamayacak. Nasıl olduğunu anlatacağım. Ardından hastalar bilgisayar algoritmana asla güvenmezler. Ve bunun sonucunda şunu bulmuş buradaki araştırmacı. Sayın Mazurowski. Demiş ki buna rağmen radyologların yani veya diğer doktorların burada karşı argümanların hiçbir dayanağının hmm, kesin bir dayanağının olmadığını söylemiş. Evet, böyle bir kesinti, böyle bir iş gücünde azalma gerçek bir olasılık olabilir. Tabii ki geleceğin nasıl değişeceğini de bilemeyiz diye o özetlemiş. Bu şekilde. Bunun şeyine ulaşmak için kurum şeylerinden bakabilirsiniz buna. Ya çünkü ben bunun şeyini verdim. Abstract'ın olduğu şeyi verdim. Linki koydum şeye, belgeye. Oradan bakabilirsiniz. Tamamına ulaşmak istiyorsanız eğer e, yani kurum e, kurum e-mailinize bir girmeyi deneyin bence. Devam edelim. Evet, şimdi analiz metodum nedir benim? Ben burada analiz metodum buraya yazdım ama biraz daha burada gayri resmi anlatacağım aslında. Şu. Benim aslında burada yaptığım şey BT, MR, ultrason ve Doppler. Evrak işlerinin tamamen otomatize olduğunu varsaydım. Ki büyük ihtimalle öyle olacak zaten. Çok rahat şu anda dahi yapabilir. Şimdi ben burada ilk başta şunu araştırdım. 2023 yılında en gelişmiş yapay zeka modülleri her alan için, her işlem için nerededir? Bunları araştırdım ve bunları buldum. Ardından bunların teknolojik özelliklerine baktım, teknik özelliklerine baktım. Ardından bunların işlemci kartlarına baktım. Bunları teker teker karşılaştırdım, şey yaptım. Ardından bunların performans analizlerini ChatGPT-4 ve Microsoft Copilot ile yaptım. Microsoft Copilot burada. Şu anda beta sürümünde. ChatGPT-4 zaten şu anda beta sürümünde de bayağı iyi. Ve buna göre bir projeksiyon oluşturdum. Hem süper bilgisayarın gelişme projeksiyonu hem de tıp radyoloji alanındaki gelecekteki projeksiyona göre böyle bir projeksiyon oluşturdum. Bu analiz radyoloji alanında yapay zekanın kullanımı ve etkileri üzerine derinlemesine bir bakış sağlamaktadır. Devam edelim. Günümüzdeki durum. Şimdi günümüzdeki durum kısaca özetlemek gerekirse şuraya bakalım. Bunlar da tabii ki önemli ama burada MR ve BT için özel yapay zeka bu. Diğerleri süper bilgisayarlar. Süper bilgisayar ne olduğunu anlatacağım zaten. Ardından bu Curie dediğimiz en gelişmiş sistem şu anda. Göz BT'si ve e, beyin MR'ı çekiyor ve onları işliyor. Şimdi 2023 yılında Curie 30 tane BT'yi bir dakikada okuyabilecek kapasitede. Ardından BT konusunda, MR konusunda 20 MR'ı bir dakika içerisinde işleyebilecek kapasiteye sahip. Ardından Curie Nvidia Tesla V100'ü tercih ediyor. Ekran kartını baz alıyor kullanırken. Çünkü yani e, belki alanınızda yazılımlar ilgilenenler vardır. Ekran kartı yapay zeka işleme için de kullanılıyor. Ardından Frontier en gelişmiş bilgisayar, bunu anlatacağım. AMD'yi kullanıyor. Türkiye'deki Truaba ve Medipol Üniversitesi'nin süper bilgisayarı ise Intel Xeon Platinum kullanıyor. Devam edelim. Ardından burada biraz ayrılmış ama ben size anlatacağım. Şimdi ultrason şeyine bakalım. Ultrason bazında bakalım. Karaciğer incelemesini Samsung Madison versiyon 7
15 saniyede yapıyor. Ee, Bir radyolog ortamı uzun bir radyolog ise 600 saniyede. Yani 10 dakikada yapıyor. Bunun incelemesini, klasifikasyonunu filan. Doppler 2020 Doppler'e bakalım. Akciğer incelemesi. Burada da G attı. Ee, Gayet iyi biliyorsunuz. En yaygın olan medikal malzeme şirketlerinden bir tanesi. G. Ya Türkçe olarak G. Bunun da Vescan Extend adlı bir e, yapay zeka modülü var. Daha doğrusu bir donanım var. Yapay zeka destekli. Bu da 25 saniyede yapıyor. Radyolog ise Doppler'i ortam 12 dakikada tamamen inceleyebiliyor. Şimdi buraya geldiğimiz zaman buraya inceledik. Şimdi birazdan insan ve yapay zeka karşılaştırmanı yapacağız. MR ve BT için. Ultrason için ama böyle bir karşılaştırma burada yaptık. Sonuç olarak şu, yapay zekanın ultrasonda 40 kat, Doppler'de ise 29 kat daha hızlı ve yüksek doğrulukta yorum yapabilme kapasitesine sahip. 2023 yılında. Devam ediyoruz. Türkiye'deki radyoloji iş yükü çok fazla aslında. Şundan dolayı 2020 dedim. 2020 yılından sonra yayınlanmamış. Bu yani veya nasıl desem böyle toplu bir şekilde yayınlanmamış olduğu için 2020 yılını seçtim. Şimdi MR-BT'ye baktığımız zaman MR yaklaşık 12 milyon çekilmiş yılda. Ardından e, bilgisayar tomografi 22,6 milyon çekilmiş. Curemetrics'in şeyine baktığımız zaman Curemetrix halen bu yükün tamamını kaldırabilecek kapasitede değil. Medipol öyle. Frontier ise çok rahat kaldırıyor ama Frontier Türkiye'ye bir alakası yok. Ama Amerika'daki şey de büyük ihtimal kaldırır. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye Avrupa'da kişi başına düşen en yüksek MR ve BT işlem sayısına sahip olan bir ülkedir. Baya bir MR BT çekiyoruz aslında. İş yükü çok fazla. Bu yüzden de radyolog ihtiyacımız çok fazla. En azından şu anlık. Ardından ultrasona bakalım. 17 milyon yapılmış. Doppler ise 14,5 milyon yapılmış yaklaşık. Devam ediyoruz. Şimdi burada da şeyler var. Mesela Medipol'ün bilgisayarının kapasitesi Türkiye iş yükünün tamamını kaldıramıyor. %85'ini tamamlayabiliyor ancak. BT'de ise daha iyi. Burada da şöyle bir durum var. Intel'den onun da sebebini anlatacağım. Birazdan yazıyor zaten burada. Şurada grafiğe geçelim. Şurada grafikte görüyorsunuz zaten. Ardından Curemetrix kapasitesi. Türkiye iş yükünü bu da tamamen kaldıramıyor. BT konusunda çok daha performansı düşük. MR konusunda daha üstün şeye göre, Medicom'a göre. Frontier ise çok şu anda rahat bir şekilde kaldırıyor. Truaba ise MR'da kapasitesinin yarısını kullanarak, BT'de ise kapasitesinin %20'sini kullanarak aslında şey yapabiliyor. Ama onu savunma sanayi ve birçok bilimsel araştırma için kullanıldığı için şu anda öyle bir durum olması mümkün değil. İleride olacak ama. Nasıl olacağını anlatacağım. Burada zaten yazmışız. Şimdi buradaki şeylerin sebebi de şurada yazıyordu sanırım. Bir saniye bekleyin. İnternet işlemci maliyet etkinliği nedeniyle Türkiye'deki bilgisayarda yaygın olarak kullanılıyor. Süper bilgisayarlarda. Performans sorununu aşmak için daha fazla işlemci kullanımı gerektiriyor. Ve bilgi teknolojileri yanlış yazmışız buraya. Bu BT olacak. Yani burada evet bir yanlışlık olmuş. Otomatik doldurmada yanlışlık olmuş. Burası bilgisayarlı tomografi olacak. Devam edelim. Devam ediyoruz efendim. Evet, bu yüzden daha fazla şey kullanılıyor ve oradaki paralel bağlanmadan dolayı veya seri bağlanmadan dolayı hangisi olduğunu bilmiyorum çünkü elektronik mühendisi değilim ama tahminimce şu şekilde ya bir hipotez öne sürüyorum. Eğer bunu izleyen
elektronik mühendisi arkadaşlar varsa onlar da konuyu daha iyi açıklayabilirler. Bu yüzden orada bir bileşen bir etki oluşuyor. Bu da BT'de bir şekilde işe yarıyor. Bunun sebebini ayrıntısını çok ayrıntı bilmiyorum. Dediğim gibi bu konuda uzman değilim. Sadece ben bir analiz yaptım. Ayrıntılı bir analiz ve kaynaklarım da var. En sonunda da göstereceğim. Devam edelim. Evet, ultrason konusunda da şöyle. Yıllık kapasite Samsung e, Samsung'un donanımında 2 milyon 100 bin şu anda. Radyolog ise 52 bin tane yapıyor. Gördüğünüz gibi 52 bin tane. Çok daha fazla fark var. Yani açık ara çok büyük bir fark var. Ardından e, Doppler'de ise yapay zekamız 1.3 milyon görüntülemeyi işlerken yıllık kapasiteyle radyolog ise 43.800 kapasiteyle çalışıyor. O tam bir radyolog. Şimdi burada performansı gördünüz. Performans da çok daha iyi iner. En sonunda insanları karşılaştıracağız ve insan doktora ne olacağını anlatacağız tabii ki. Aslında bir fırsatlar grubu da var yani. Kesinlikle karamsar bakmıyoruz olaya. Dışarıdan öyle gözüküyor yani ama öyle bir durum söz konusu değil. Ama tabii karamsar olan yönler de var. Şimdi süper bilgisayar yoğun paralel işlemcilerle yüksek başarılı vektör işlemciler ve o büyük bilgisayarın bir araya gelmesi oluşturan sistemler. Bunlar çok pahalı şeyler ve çok teknolojik mükemmelliyeti olan şeyler. Bu güçlü bilgisayar özellikle araştırma ve geliştirme konusunda birçok alanda kullanılıyor. Süper bilgisayarda işlem yapma kapasitesi flops yani saniyede kayan nokta işlemleri ölçüsüyle ifade ediliyor. Ya bizdeki RAM falan yok ya. Çok çok daha gelişmiş bir alet olduğu için orada farklı bir ekosistem var. 2023 yılı itibariyle ABD'deki Frontier bilgisayarı 1.5 EcoFlops yani 1.5 10 üzeri 18 flops da dünyanın en güçlü bilgisayarı. Türkiye'deki en iyi performans gösteren bilgisayar zaten iki tane var bildiğimiz kadarıyla. Gerçi Yıldız Teknik Üniversitesi İTÜ'de falan da vardı ama en büyüğü bu yani. Onun adı tabii ki süper bilgisayar olarak sayılabilir. Ardından bu ise 5.34 10 üzeri 15 flops'a eşdeğer. Frontier 281 kat daha güçlü Turba'ya göre. Ama yine bizim TÜBİTAK bilgisayarı yine fena sayılmayacak bir bilgisayar. Ardından 2010 yılından 2023 yılına kadar kapasite gelişimine bakacağız şimdi. Bu da grafikte daha iyi anlatırım. İlk başta 2.57'ymiş ve şu anda 2023'te 2000 daha da şu anda değil 2023'te Frontier bilgisayar 1.50 evet 1.5 EcoFlops'ta şu anda. Yani aslında 1500 10 üzeri 15 durumunda. Burada yaklaşık 583 kat artmış. 13 yıl içerisinde. Çok büyük bir atılma olmuş. Şu anda en güçlü bilgisayar Frontier mi? Hayır. 2004 yıl Ocak ayı itibariyle İspanya, ABD'de, Barcelona'da açılmış bir Mare Nostrum 5 adlı bir süper bilgisayar var. Bu arada güzel bir haber var. Türkiye'de oraya ortak. Oraya erişim imkanı var. 1.6 EcoFlops. Bunun da gelişme. Şimdi diyeceksiniz ya bu artık gelişmemeye başlamış. Öyle bir durum yok. Bunların artık inşa edilmesi çok zor ama yeni teknolojiler geliyor zaten. Şu anda kuantum bilgisayarlar veya süper iletkenli bilgisayarlar gelmeye başlayacak gibi gözüküyor. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten zikzak izleyerek gidiyor. Mesela 33 olmuş bir anda 1.82 olmuş üretilen. Bu şekilde. Şimdi biz orta büyümeyi hesapladık biz. Microsoft Copilot ile. Böyle bir projeksiyon algoritması izledi. 2023'te 1.194 demişiz. Bu ortalama. Burada yazanlar zirve kapasiteleri. Zirve kapasite aslında bizim için daha önemli. Evet, grafikteki değer 1.2 yani. Burada ortalama kapasite. 1.5 aslında bu. Ardından 1400 olacağını hesaplıyoruz.
yıl bazlı şey yaptığımız zaman yaklaşık ne kadar? 930 kat 20 yılda. 13 yılda 583 kat olduğuna göre 20 yılda 930 kat olması hiç de eee, imkansız değil. Çok olası bir durum aslında. Bu teknolojinin sınırlarını zorlayacak. Dolayısıyla iş dünyasının sınırlarını zorlayacak. Dolayısıyla da sağlık sisteminde sağlık sistemindeki işleyişi de tamamen dönüştürecek bir durum. Devam ediyor. Maliyet, hız ve doğruluk değerleri. Buraya da geldiğimiz zaman, burada sizi çok sıkmayacağım zaten. Burada ise maliyet, hız ve doğruluk değerleri şu şekilde. MR-BT için. MR-BT için MR için bir radyoya kıyasla 150 kat. BT alanında ise 120 kat daha hızlı işlem yapma kapasitesinde. Bu şu şekilde burada rakamları görüyorsunuz zaten incelersiniz uygun bir şekilde. Tam doğru ise yapay zekada %92, MR görüntülemede ise %91. Radyo ise BT'de hemen hemen yakın %90, MR görüntülemelerinde daha düşük. Maliyet konusuna gelecek olursak şu anda 2023 yılında 0.5 dolar. Ardından BT görüntüsü ise 0.33 dolar. Yani bir MR görüntüsü veya bir BT görüntülemesinin yorumlama maliyeti. Buna karşılık Türkiye'deki bir radyocu uzmanın 92.000 TL aldığını hesaplıyorum. Bu da yaklaşık 2024 Şubat itibariyle 3016 dolar olduğunu oluyor. Bir MR görüntüsü 2.4 dolara yorumluyor bir hekim. Ardından bir BT görüntüsünü ise 1.25 dolara yorumluyor. 2023 yılında ise yapay zekanın MR yorumlamada yani bu sonuca göre MR'da 4.7 kat, BT yorumlamada 3.8 kat daha maliyet etkin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla yapay zeka BT ve MR yorumlamada daha hızlı, daha doğru ve daha az maliyetli alternatifler sunmaktadır. Ardından burada ultrason ve Doppler'i görüyoruz. Ultrason ve Doppler'de daha farklı durumlar var. Şöyle, ultrasonu 44 kat, Doppler'de ise 26 kat daha fazla işlem yapıyor. Bir radyola kıyasla. Tek bir ünite, makine. Ardından bir ultrason için yapay zeka 0.025 dolar, bir Doppler için binde 3 dolar maliyet oluyor. Bir radyo ise ultrason Doppler karışık yani ikisinde hemen hemen aşağı yukarı aynı şeyi var. 0.75 dolar kazanmaktadır. Bu. Yapay zekanın Doppler'de 250 kat şu anki verilenle ultrasonda ise 30 kat daha az maliyetli işlem yaptığını göstermektedir. Peki bunlar çok pahalı araçlar mı? Birazcık pahalı ama çok da pahalı değil. Samsung'un bahsettiğimiz aracı ortalama 400 bin dolar. Ama şeye göre değişir tabii ki. Yani yani bunu sağlayıcıyla konuşmaya göre artabilir, azalabilir. Onu tam olarak bilmiyorum. Ardından G, Doppler yani. Bu 30 bin dolar. 7,5 yıl garantisi var buna. Ve doktorun çalışma şeyi de 475 bin dolar. Bu. Doğru. Evet. Yani bunlara maliyet şeyler. Şimdi doktor işte maliyet mi? Hayır ama şirketlerin ve yönetimlerin, hükümetlerin maliyet hesabı yaptığını biliyoruz. Ve bu çok önemli. Her ülke yapıyor yani. Yapmayan bir ülke yok. Ama gelecek trendlerine geldik. Biraz uzattım ama bunu anlatmam lazım. Birçok itiraz geldi bu konuda. Nasıl oluyor diye. Bunu en incelisine kadar anlattım. Şimdi gelecek trendlerine geliyoruz. Hızlı bir şekilde dönüyoruz. Sadece ben Curie Matrix'e bakacağım burada. 0.89 şu anda. Toplam şeyi tamamını karşılamıyor. Ama 2030 yılında 64 olacak. 2043 yılı buraya koydum. Bunu çok tartışmayacağız çünkü çok daha fazla. Ardından ultrasona geldiğimiz zaman
Burada dikkat ederseniz insan da şey yapmışım. Daha nitelikli olduğunu varsaymışım. Yapay zeka daha hızlı yapabildiğini varsaymışım. Ve ikisini de 1,4 kat arttırmışım aslında. Aşağı yukarı öyle bir şey olacak. Burada çok bir değişim olmayacak ultrason ve Doppler'de ama maliyet azalacak tabii ki. Şimdi en önemli konu burası. 2023 yılı itibariyle yaklaşık 4500 tane radyoloji uzmanı bulunuyor. 2021 yılından itibaren asistan kontenjanının 3-5 kat arttığını göz önünde bulundurursak eğer. Bu artış hızı devam ederse 2030 yılında tahminen 8327 tane radyoloji uzmanı olması beklenmektedir. Ya tuz kontenjanı biliyorsun çok arttı yani. Tamam. Devam edelim. 2023 yılında iş yükünü karşılamak için 9000 doktora ihtiyaç duyulurken tamam 2023'e göre gayet iyi bir şey aslında. Eğitim kalitesini falan hesaba kattım. Sadece sayı olarak bakıyorum. Ama otomasyonun etkisiyle bunu da zaten ChatGPT'nin modülünü hesapladım. Özel modüllerini hesapladım. Bu sayı 2831'e düşmekte. Şimdi BT ve MR tamamen otomatize edilmiyor. Diyeceksiniz ki manpraktisi kim şey yapacak? Bu işi bir iki radyolog yapacak. Ve bu radyologlar raporunu hızla kontrol edebilecek. 10 dakika uğraşacağını mesela 30 saniyede bakabilecek yani. Kısa bir şekilde. Ardından bu raporu okuyan, hızla kontrol eden yetkin ve teknolojiden anlayan radyolog olacak. Ve bu radyologların çalışma şartları ve ekonomik durumu çok daha iyi olacak. Ve yapay zeka hakkında da bayağı bilgi sahibi olacaklar. Ultrason ve Doppler işlemlerinde ise 8 radyolog yapacağı işi bir radyolog yapacak ve bu ünitede çok hızlı bir şekilde yapılacak. Gelişimsel radyoloji ve hasta doktor ilişkisi gibi tam otomasyon mümkün olmadığı alanlarda ise radyolog önemli bir rol oynamaya devam edecek. Yani radyologlar tamam işsiz kalmıyor. Aslında hiçbir işsiz kalmıyor ama onu birazdan anlatacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Peki ultrason Doppler'de nasıl olacak? Şöyle. 30 saniye olacak. Hasta tık diye kalkacak. Tık diye kalkacak. İşlenecek kalkacak. Yani doktor çabukluğuyla yapacak. Böyle bir durum olacak. Eskisi gibi sıra bekliyoruz falan olmayacak. Sistem gitmesi tabii ki. Optimal şartlarda olduğunu varsayıyorum. Ardından radyoloji branşın geleceği. Evet burası da önemli bir nokta. Şöyle bir durum var. Biraz önce anlattım zaten buradaki kısımları. Ardından bunu da daha önce de anlatmıştım. Ardından şu anda 4500 tane eksik varken 2030 yılında açılan kadro oranı emeklilik veya istifa ve diğer sebeplerden dolayı azalmaları ve asistanlıktan dolayı artmaları varsayıyorum. Ya bunları hesaba kabaca dahil ettim. 2030 yılında riskli radyolog pozisyon sayısı ya bizim araştırmamız veya analizimiz diyeyim daha doğrusu 5496. Yani radyologların o zamanki bulunacak olası radyologların %66'sı ihtiyaç fazlası olacak. Maalesef böyle. Şimdi ne olacak? Burada görmüş olduğunuz gibi grafik çok saçma sapan. Neden çok saçma sapan? Şundan dolayı. Burada gerçek doktor. Doktor sayısı böyle artarken ihtiyaç sayısı böyle azalıyor. Otomasyondan dolayı. Grafik bu yüzden ters. Bunu göstermek için bu grafiği de özellikle sundum size. Şimdi bunun sonucunda ne olacak peki? Hem fırsatlar hem de zorluklar oluşuyor bunun sonucunda. Bakın fırsatlar da var. Yapay zekanın raporlarını çok hızlı kontrol edebilecek. Çok hızlı değil de hızlı bir şekilde kontrol edebilecek eskisine göre. Alanında yetkin. Çok iyi bilen radyolojiyi yani. Ve yapay zeka hakkında bilgi radyolojiye ihtiyaç çok artacak. Ve bunların çalışma şartları ve ekonomik duruma çok iyileşecek. Ancak otomasyonun getirdiği bu dönüşüm asistan kontenjanları, emeklilikler ve istifa birlikte düşündüğü zaman önemli bir fazlalık oluşturuyor. Bunların hepsini yaptığımız zaman söyledim zaten. Yaklaşık yeniden bakalım 5500 tane radyolog sıkıntıya düşebilir. Peki bundan ne yapacaklar? Bu fazlalık şunu yapabilir. Birincisi her doktor pratisyen mezun olur.
pratisyenlik yapabilirler. Veya örnek veriyorum, nöroradyolojide mi? O alanda mı iyi işler yapıyor? O zaman yani hmm, daha kısa asistanlık, mesela örnek veriyorum, bir yıl veya 1,5 yıllık asistanlıklarda nörolojiye yeniden geçebilirler. Bunun için özel bir sınav olabilir. TUS'tan ziyade. Ya çünkü yani sonuçta bu adam bir uzman. Onu da daha hızlı istihdam edebiliriz diye düşünebiliriz yani. Tabii ki bu görüş sadece. Ee, Veya tamamen farklı bir alan seçebilirler. Veya araştırmaya katılabilirler. Eğer bu durumlar olmazsa da pratisyen çalışacaklar ve bu da çok büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. O sıkıntının adı diğer yerlerde de var. O sıkıntının adı vasıfsızlaşma. Yani şu şekilde vasfını kaybediyor. Descaling. Yani yeteneklerini kaybediyor. İngilizce birazcık öyle. Peki önerilerimiz neler? Bu kontekste, bu bağlamda biz şunu diyoruz. Radyoloji uzmanları ve asistanlarına girişimsel radyoloji, PET, araştırma ve yeni teknolojiler gibi geleceğin potansiyel taleplerine uyum sağlayabilecek alanlara yönelmeni öneriyoruz. Daha doğrusu ben öneriyorum. Ama bu analize göre analiz bunu öneriyor aslında. Bunu okuyan birisi, dikkatli inceleyen birisi zaten bunu anlar. Ayrıca radyoloji asistanı olmayı düşünenler mevcut teknolojik ve eğitim imkanına dikkatli değerlendirmeleri ve gelecekteki meslek yollarında bu yeni gerçekliklere göre veya projeksiyona göre planlamanı tavsiye ediyorum ben. Sonuç ne? Sonuç şu. En önemlisi burası zaten. Radyoloji uzmanı dahi birçok alan yapay zeka ve otomasyondan dolayı bir dönüşüme uğrayacak. Bu durum için hem eğitim kurumu hem sağlık politikası yapıcılar hem de dernekler gelecekteki sağlık hizmeti ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak şekilde proaktif önlem alması gerekiyorlar. Almazlarsa dediğim gibi biraz önce anlattığım sıkıntılar çok daha fazla, yani biraz önce anlattığım sıkıntılar yaşanacak. Bunları önlemek tabii ki bizim elimizde. Halen bir umut var. Ya mesela kontenjan düşürürse bir şekilde girişimsel radyoloji çok gelişebilir. Adına araştırma merkezleri kurulabilir veya yeni teknolojilerle ilgili şey yapılabilir. Bunlar. Ardından sorumluluk reddi beyanı. Evet, ben burada sorumluluk kabul etmiyorum. Ben çünkü bunu hakemli bir hmm, dergide yayınlamıyorum sonuçta. Ve bu yaptığım araştırmaya da bilimsel araştırma falan demiyorum. Yani ben sadece bir araştırmacıyım. Doktorum. Yeni mezun bir doktorum. Nispeten yeni mezun bir doktorum. Pratisyenim ve işiyle kimi sertifikam var. Yani herhangi bir uzmanlığım yok. Ama uzmanlar da bu konuyu araştırmamışlar. Gönül isterdi ki uzmanlar bu konuda araştırıp kamuoyunu bilgilendirsinler. Desinler ki böyle böyle riskler var. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ardından sorumluluk reddi beyanından sonra bazı şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra bitireceğiz umarım. Bu analiz açık kaynaklardan elde edildi. İnternetten bulabilirsiniz. Aşağı yazım kaynakları. Benzer analizler yapabilirsiniz. Eğer ChatGPT 4'ü çok iyi kullanmayı biliyorsanız ve prompt konusunda çok iyiyseniz benzer sonuçlar bulabilirsiniz. Ardından sunulan bilgiler ve yapılan tahminler bir projeksiyona dayanmakta. Geleceğin gelişimi öngörülen senaryodan farklı olabilir. Bu çalışmada ben bunun bir bilimsel makale olma iddiasında bulunmuyorum. Bilimsel yöntemler kullandım ama bilimsel makale için gerekli tüm kriterleri sağlamıyor. Politika yapıcı ve yönetim organında dernekler bu bilgiye ışığında önlemi alabilirler. Sonuç olarak belirttiğim verilerle ve sonuçlarla bunun değerlendirmesi ve buna göre yeni bir yol çizilmesi gerektiğini ifade eden bir beyan. Kaynakça da burada. Şimdi kaynakçada Samsung veya buradaki GE Healthcare neden yazdın? Teknik özellik için ve Qmatrix neden yazdın? Bunlar nasıl diyeyim, bilimsel makalede tam şey değildi. Çünkü bilimsel makaledeki gidenler sağlayıcıdan şey yapanlar. Ama ben bunu kişisel olarak çalışıyorum. O yüzden teknik özellik ancak buradan bulabiliyorum. Ardından devam edelim.
Ee, Burada da zaten şey var mesela. Burada da kaynakçaya koydum zaten. Burada da zaten yazıyor. Burada da yayınladan bahsediyor. Mesela New England Journal of Medicine'da bir makale yayınlanmış. Radyologlar ve anatomik patologlar ya veya klinik olmayan patologlar. Ve orada öyle bir ayrım var ama bize patoloji diye geçiyor hepsi. Radyolog ve patologlarda çok ciddi bir sıkıntı olabilir. 2016 yılında yayınlanmış. Ardından Toronto Üniversitesi'nden bir emekli profesör Hinton adlı ve soyadlı bir profesör. Bu da zaten çok büyük bir ödül kazanmış. Diyor ki radyolog alımını artık durdurmamız lazım. Bu profesörümüz birazcık fütürist davranmış. Burada yazıyor. Böyle araştırmalar var. Evet, ben sonuç olarak şuraya geleceğim. Eğer kafanızı, evet, bundan da sebebini anladınız zaten. Bundan dolayı böyle protesto yaşanabilir. Gayet olası. Buna tabii ki yapay zeka oluşturulmuş şeyler. Şimdi şöyle bir durum var. Kafanızı eğer kuma gömerseniz geleceğe hazırlıklı olamazsınız. Mesela örnek veriyorum. Ben bir radyoloji asistanı ve uzmanı olsam, başka birisinin böyle bir şey yapsam ilk başta bayağı sinirlenirim. Evet, ona da kızarım belki ama ondan sonra derim ki acaba doğru mu? Doğruysa bir incelerim. Ondan sonra şey yaparım. Derim ki ya biraz abartıyor ama doğru olabilir aslında. Kısmen doğruluk payı var veya doğru. Ben buna göre bir önlem alayım. Veya gidin bu konuda çalışma yapayım. Derneğimi bilgilendireyim. Hocalarımı bilgilendireyim. Bunlar diyebilirler. Bu. Ee, Ardından bu kanalda ben yapay zeka paylaşıyorum. Çoğunlukla içerikler İngilizce. Ama Türkçe altyazı desteği de var. İzlemenizi tavsiye ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmezseniz de eğer dislike butonuna, yani beğenmedim butonuna basarsanız canınız sağ olsun. Ben görebiliyorum. Canınız sağ olsun ya. Ben sadece sizi uyarmaya çalıştım. Ardından bu tip şeyleri yapay zekaya ve teknolojiye ilgi duyuyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha yeni açıldı. Tabii ki çok büyük bir içerik henüz üretemeyeceğim. Yapacağım bazı işler var. Daha sonrasında daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve eğer beğendiyseniz veya dikkat çekici bulduysa, beğenmeseniz dahi bunu başka kişilere paylaşmayı unutmayınız. Çok teşekkür ederim. Sonuç olarak teknolojiyle ve yapay zekaya kalın. Hepinize iyi günler. As we close this chapter of discovery, remember to subscribe and join the Techno Voice of Tomorrow for more insights into our incredible future. Stay inspired, stay curious, and let's keep shaping tomorrow together. Subscribe and be part of our journey into the next horizon.